Russell bunun hepsini Miller'ın klasik deneyinden 40 yıl sonra 1993 yılında yayınlanan bir tezde gözler önüne sermişti. Basın bunun karşısında aynı derecede heyecanlanmamıştı. Fakat bu kanıtlanabilir şekilde daha önemliydi. Russell görünüşte ayrı olan iki fikri Wötterhaser'ın metabolik döngüleriyle Corliss'in hidrotermal ağızları gerçekten ikna edici olan bir şeyde birleştirmişti. Russell'da ilk canlıların enerjilerini nasıl elde ettikleri konusunda bir açıklama sunarak bunu daha etkileyici hale getirmişti. Diğer bir deyişle metabolizmalarının nasıl çalışmış olabileceğini hesaplamıştı. Onun fikri çağdaş bilimin unutulmuş dahilerinden birinin çalışmasına dayanıyordu. 1960'larda biyokimyacı Peter Mitchell hastalandı ve Edinburgh Üniversitesi'nden istifa etmek zorunda kaldı. Bunun yerine Cornwall'daki uzak bir malikane evinde özel bir laboratuvar kurdu. Bilimsel camiadan soyutlanan Michael'ın çalışmasına kısmen bir süt ineği sürüsü sermaye sağladı. İçinde başlangıçta 2. bölümde anlattığımız RNA üzerine çalışma yapan Leslie Orgul'un da bulunduğu birçok biyokimyacı bu fikirlerin düpedüz gülünç olduğunu düşünmüştü. Mitchell'ın tanımladığı sürecin dünya üzerinde yaşayan her canlı tarafından kullanıldığını artık biliyoruz. Mitchell 20 yıldan kısa bir süre sonra nihai zafere ulaştı. 1978 Kimya Ödülü. Hiçbir zaman ünlü olmadı fakat fikirleri bütün biyoloji ders kitaplarında bulunuyor. Mitchell mesleki hayatını canlıların besinden elde ettiği enerjiyle ne yaptıklarını çözmekle geçirdi. Gerçekte hepimizin an be an nasıl hayatta kaldığımızı soruyordu. Bütün hücrelerin kendi enerjilerini aynı molekülde adenozin trifosfatta ATP depoladığını biliyordu. Önemli kısım adenozine bağlanan 3 fosfatlık bir zincirdi. 3. fosfatı eklemek pek çok enerji alıyor ve bu sonra ATP'de hapsoluyordu. Bir hücre enerjiye ihtiyaç duyduğu zaman mesela bir kas hücresi kasılmaya ihtiyaç duyarsa bir ATP'deki 3. fosfatı kırar. Bu durum onu adenozin difosfata çevirir ve depolanan enerjiyi salar. Hiç ünlü birisi olamamıştı Mitchell. Hücrelerin ATP'yi ilk olarak nasıl yaptıklarını bilmek istiyordu. Bir ADP'de nasıl yeterli miktarda enerji topluyorlar da 3. fosfat bağlanıyordu. Mitchell, ATP yapan enzimin bir zar üzerinde durduğunu biliyordu. Bu yüzden hücrenin zar boyunca proton adı verilen yüklü parçacıklar pompaladığını, bu sayede bir tarafta pek çok proton olduğunu ve diğer tarafta hemen hemen hiç olmadığını öne sürmüştü. Protonlar sonra her bir taraftaki proton sayısını dengelemek için zar boyunca geri akmaya çalışacaklardı. Fakat içinden geçebilecekleri tek yer enzimdi. Enzimin içinden geçen proton akışı enzime ATP yapmak için ihtiyaç duyduğu enerjiyi veriyordu. Mitchell fikrini ilk olarak 1961 yılında ortaya koydu. Sonraki 15 yılı kanıt reddedilemez hale gelene kadar onu her taraftan gelenlere karşı savunarak geçirdi. Artık Mitchell'ın tanımladığı sürecin dünya üzerinde yaşayan her şey tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bu şu an hücrelerinizin içinde gerçekleşiyor. DNA gibi bildiğimiz haliyle yaşamın temelini oluşturuyor. Russell'ın bulduğu kilit nokta Mitchell'ın proton eğimiydi. Bir zarın bir tarafında pek çok protonun olması ve diğer tarafta az miktarda olması. Bütün hücreler enerji depolamak için bir proton eğimine ihtiyaç duyar. Günümüzdeki hücreler eğimleri protonları bir zar boyunca pompalayarak oluşturur. Fakat bu birden öylece ortaya çıkmış olamayacak kadar karmaşık moleküller işleyişleri kapsar. Bu yüzden Russell bir tane daha mantıksal sıçrama yaptı. Yaşam bir yerlerde doğal bir proton eğimiyle şekillenmiş olmalıydı. Hidrotermal ağız gibi bir yerde. Fakat bunun özel bir ağız türü olması gerekiyordu. Dünya genç iken denizler asitliydi
ve asitli bir suyun içinde birçok proton vardır. Bir proton eğiminin oluşması için ağızdan çıkan suyun düşük miktarda içermesi gerekir. Alkalin olması lazımdı. Corliss'ın ağızları bunu yapamazdı. Sadece fazla sıcak değiller, ayrıca asitliydiler. Fakat 2000 yılında Washington Üniversitesi'nden Deborah Kelly ilk alkalin ağızları keşfetti. Kelly ilk önce sadece bir bilim insanı olmak için mücadele vermek zorundaydı. Babası o liseyi bitirirken ölmüştü ve üniversite boyunca kendisine para sağlamak için uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalmıştı. Kayıp Şehir'deki gibi ağızların hayatın başladığı yer olduğuna ikna olmuştu. Fakat başarılı da olmuştu. Ve hem denizaltı volkanları hem de yanarcasına sıcak olan hidrotermal ağızları onu büyülemişti. Bu çift sevda sonunda onu Atlantik Okyanusu'nun ortasına götürdü. Orada dünyanın kabuğu ayrılıyor ve deniz tabanından bir dağ silsilesi yükseliyordu. Kelly bu dağ dizisinde Kayıp Şehir olarak adlandırdığı bir hidrotermal ağız alanı buldu. Bunlar Corliss'ın buldukları gibi değildi. Bunlardan akan su sadece 40-75 derece sıcaklıktaydı ve orta derecede alkalindi. Bu sudaki karbonat mineralleri deniz yatağından ork boruları gibi yükselen dik, beyaz bacalara kümelenmişti. Görünüşleri ürkütücü ve hayalete benzerdi fakat bu yanıltıcıydı. Bunlar ağız suyundan gelişen yoğun mikroorganizma topluluklarına ev sahipliği yapıyordu. Bu alkalin ağızlar Russell'ın fikirlerine mükemmel şekilde uyuyordu. Kayıp Şehir'deki gibi ağızların yaşamın başladığı yerler olduğuna ikna olmuştu. Fakat bir sorunu vardı. Bir jeolog olarak biyolojik hücreler hakkında kuramını gerçekten ikna edici yapacak kadar şey bilmiyordu. Bu yüzden Russell meslek hayatının büyük bölümünü Almanya'da geçirmiş kavgacı bir Amerikalı olan biyolog William Martin ile birlikte çalıştı. İkili 2003 yılında Russell'ın önceki fikirlerinin geliştirilmiş bir halini gösterdi. Bu kanıtlanabilir şekilde yaşamın nasıl başladığı konusundaki en ayrıntılı öyküydü. Artık bu öykü yaşamın kökeni konusundaki önde gelen hipotezlerden birisi olarak görülüyor. Kelly sayesinde artık alkalin ağızların kayalarının gözenekli olduğunu biliyorlar. Bunlar suyla dolu, küçük delik çukurlarıyla dolu. Bu küçük çukurların hücre olarak görev yaptığını öne sürüyorlar. Heroyuk, pitrit gibi minerallerin de içinde bulunduğu gerekli kimyasalları içeriyor. Ağızdan gelen doğal proton eğrisiyle birleşerek metabolizmanın başlaması için en uygun yeri oluşturuyorlar. Russell ve Martin'in söylediğine göre yaşam ağızdaki suyun kimyasal enerjisini topladığı zaman RNA gibi moleküller yapmaya başlamış. Nihayetinde kendi zarını oluşturmuş ve gerçek bir hücre haline gelmiş ve gözenekli kayadan açık suya kaçmış. Bu öykü artık yaşamın kökeni konusunda önde gelen hipotezlerden biri olarak görülüyor. Martin 2016 yılının Temmuz ayında son evrensel ortak atanın bazı özelliklerini yeniden inşa eden bir çalışma yayınladığı zaman bu öykü güçlü şekilde destek görmüştü. Bu canlı milyarlarca yıl önce yaşamıştı ve mevcut olan bütün yaşam onun soyundan gelmişti. RNA dünyası destekçileri ağız kuramının iki sorunu olduğunu söylüyorlar. Luca'nın doğrudan fosil kanıtını muhtemelen hiçbir zaman bulamayacağız. Fakat nasıl göründüğü ve davrandığı hakkında bugün hayatta kalan mikroorganizmalara bakarak hala aydın bir tahmin yapabiliriz. İşte Martin'in de yaptığı şey tam olarak buydu. 1930 çağdaş mikroorganizmanın DNA'sını inceledi ve neredeyse hepsinin sahip olduğu 355 geni belirledi. Bu tartışmaya açık şekilde bu 355 genin bu 1930 mikrobun ortak bir atayı paylaştığı zamandan beri aşağı yukarı Luca'nın hayatta olduğu zaman nesilden nesle geçtiğinin kanıtı durumunda. 355 genin içinde bir proton eğrisi toplamak için olan bazı genler de var fakat onu oluşturmak için gereken genler yok. Tam da Russell ile Martin'in kuramlarının tahmin edeceği gibi.
Dahası Luca, metan gibi kimyasalların mevcudiyetine uyum sağlamış gibi görünüyor ve bu durum volkanik olarak faal olan bir ortamda yaşadığını öne sürüyor. Tıpkı bir ağız gibi. Buna rağmen RNA dünyası destekçileri ağız kuramının iki sorunu olduğunu söylüyorlar. Birisi muhtemelen düzeltilebilir, diğeri mahvedici olabilir. Ağızlar ilginç organizmalara ev sahipliği yapar. Birinci sorun, Russell ile Martin'in betimlediği süreçler konusunda deneysel bir kanıt bulunmaması. Adım adım giden bir öyküye sahipler fakat adımların hiçbiri bir laboratuvarda görülmedi. Yaşamın kaynağı uzmanı Ehrman şöyle söylüyor. Çoğalmanın önce gerçekleştiğini düşünenler devamlı yeni deneysel veriler sağlıyorlar. Metabolizmanın önce olduğunu söyleyenler sağlamıyor. Bütün bu moleküllerin kimyası su ile uyumsuz Martin'in meslektaşı College London Üniversitesi'nden Nick Lane sayesinde bu durum değişebilir. Kendisi, alkalin bir ağzın içindeki koşulları taklit edecek olan bir hayatın kökeni reaktörü oluşturdu. Metabolik döngüleri ve belki de RNA gibi molekülleri gözlemlemeyi umuyor. Fakat şu an erken. İkinci sorun ağızların konumunun denizin derinliklerinde bulunması. Miller'ın 1988'de belirttiği üzere RNA gibi uzun zincirli moleküller ve proteinler onlara yardımcı olacak enzimler olmadan suda oluşamazlar. Birçok araştırmacı için bu devirici bir görüş. Ehrman şöyle söylüyor. Eğer kimyada bir arka planınız varsa derin deniz ağızları görüşüne inanamazsınız. Çünkü tüm bu moleküllerin kimyasının su ile uyumsuz olduğunu bilirsiniz. Ne olursa olsun Russell ve müttefikleri iyimser olmayı sürdürüyor. Fakat son 10 yılda bir dizi sıra dışı deney tarafından desteklenen üçüncü bir yaklaşım gündeme geldi. Bu ne RNA dünyasının ne de hidrotermal ağızların şimdiye kadar başaramadığı bir şeyi vaat ediyor. Bütün bir hücreyi baştan yapmak için yeni bir yol.